Arkadaşlarınızla modlu Minecraft oynamak istediniz ve CourseForge gibi güvendiğiniz sitelerden mod paketleri indirdiniz. Her şey hazır. Oyunu başlattınız ancak daha ana menüyü bile görmeden arka planda saniyeler içinde bilgisayarınız çoktan ele geçirildi. Evet, yakın geçmişte tam olarak bu senaryo Fracturizer adlı devasa bir siber saldırıda kullanıldı. Milyonlarca Minecraft oyuncusu hacklendi. Olay sunucuların veya sitelerin çökertilmesi değildi. Hackerlar zararlı kodlarını bilgisayardaki tüm dosyaların içine gizlemişti. Hatta ünlü mod geliştiricilerine bile bulaşıp onların projelerine virüs entegre ettiler. Ekranda gördükleriniz enfekte olmuş ve virüs bulaşmış modların tam listesi. Eğer bu modlardan birini kurduysanız siz de bu kurbanlardan birisiniz demektir. Peki milyarlık şirketlerin antivirüslerini bile atlatan bu sistem nasıl çalışıyor? Bir Minecraft eklentisini bilgisayarınızı ele geçiren görünmez bir Truva atına dönüştürmek ne kadar kolay? Bu virüs 3 aşamalı çalışıyordu. Stage 0'da internetten modları indiriyorsunuz. Bu aşama tek başına tehlikeli değil. Çünkü oyunu başlatmadığınız sürece kötü bir şey olmayacaktır. Aşama 1, aşama 0 tarafından bulaşma başlatıldığında tetiklenir. Görevi aşama 2'yi indirmek ve çalıştırmak. Yani zincirin devamını sağlıyor. Aşama 2'nin bulunması sistemin gerçekten enfekte olduğunu gösterir. Aşama 2, aşama 3 indirip çalıştırıyor. Antivirüsler genellikle bu aşamada tespit etmeye başlıyor. Aşama 3 ise asıl darbeyi yapan kısım. Bilgisayarınızdaki neredeyse tüm .jar dosyalarına kendini bulaştırıyor. Tarayıcı çerezlerinizi ve giriş bilgilerinizi çalıyor. Discord'unuzu, Minecraft hesabınızı, Microsoft hesaplarınızı ele geçiriyor. Ve hatta para transfer etmek için kopyaladığınız bir kripto cüzdan adresini kendi adresiyle değiştiriyor. Virüsten etkilendiğimizi kontrol etmek için lokal AppData klasörüne bakmamız gerekiyor. Anlamanın yoluysa şuydu. Burada gördüğünüz bitişik yazılan Microsoft Edge orijinal sistem klasörüdür. Ama gizli dosyaları göster seçeneğini aktif edince arasında boşluk olan başka bir Microsoft Edge bizi karşılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu virüsün oluşturduğu ana kontrol dosyası. Bu noktada teknik kısma dalarak size virüsün aslında nasıl çalıştığını göstereceğim. Java'da bilgisayar ile bir takım yetkilere erişebiliyoruz. Örneğin kullanıcı adını görme veya Home Directory yani ana dizinin yerini öğrenme. Aynı şekilde işletim sistemini kontrol ediyoruz. Yeni bir klasör oluşturmak isterseniz new file kullanarak ana dizinde istediğimiz bir yere dosya oluşturabiliyoruz. FileWriter'a test yazdırmasını söyleyip çalıştırıyorum. Bu sefer bir .bat dosyası oluşturmasını söyledim ve içine yazdığım kodları çalıştırmayı deniyorum. Kusursuz çalışıyor. Biraz daha hedefe yönelik bir çalışma yapmak için eğer işletim sisteminin adı Win kelimesini içeriyorsa yani Windows üzerindeysek CMD ile programın çalıştırıldığı konumu açmasını söylüyorum. Ya da hesap makinesini çalıştırmasını söyleyebiliyorum. O halde Java'nın ne kadar tehlikeli olduğunu anladığınızı varsayıyorum. Eğer Minecraft modunun içerisinde şu 4 satırı görüyorsanız Discord verilerinizin olduğu klasöre erişimi vardır. Benim bilgisayarımda Discord olmadığı için konsoldan okuyamıyoruz. İşte gerçek bir mod virüsünün lokal ortamda simüle edilmiş halini görüyorsunuz. Görev yöneticisinden birazdan Minecraft başlatılınca açılacak olan virüsün ismini aratıyorum. Oyun açıldığı an arka planda sessizce payload.exe dosyası çalışıyor. Dosya konumuna git yaptığımda ise geçici dosyalar olan temp klasöründe barındırılıyor görüyorum. Zararlı yazılım uzak sunucuda sessizce indirilmeyi bekliyor. Biz oyunu çalıştırdığımızda Stage 1 tetiklenerek bu yazılımı bilgisayarımıza indiriyor. Ardından Stage 2 ile beraber indirilen bu yazılım execute ediliyor. Stage 3'te ise bu yazılım çalışıyor ve tüm bilgisayarınızı ele geçiriyor. Tabii ki videoda gördüğünüz bu yapı sistemin anatomisini anlamanız için lokal ortamda benim kodladığım zararsız bir simülasyondu. Bu videonun tek bir amacı var. Kaynak kodunu bilmediğiniz hiçbir eklentiye güvenmemeniz gerektiğini kanıtlamak. Bu olay üzerine CourseForge yetkilileri tüm modların kaynak kodlarını detaylıca inceliyoruz deseler de siz yine de mod indirirken herkesin kullandığı ve yıllardır piyasada olan modları indirmeye dikkat edin.